Dostlar selamlar. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Beklenen o kritik gün geldi arkadaşlar. Bugün FED toplantısı var. The FED faiz kararıyla piyasalarda adeta yer yerinden oynayacak. Peki bizi neler bekliyor FED toplantısından önce ve sonra? Gelin şöyle bir majör enstrümanları bir değerlendirelim. Analize geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Her videoda 2 tane takipçime kendi kullandığım stratejilerimi hediye ediyorum. Peki nedir bu stratejiler? Borsada hisselerde al-sat yaparken, spot piyasada dolar, altın, gümüş vesaire al-sat yaparken, keza kripto paralarda hem spot hem marjin piyasada ayrı ayrı kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu zamana kadar bunları parayla dahi satmayı düşünmedim ki bundan sonra düşünmüyorum. Sadece videolarımda hediye edeceğim. Bu hediye etkinliğine katılmak için kanala abone olup videoya bir beğeni bir tane de yorum bırakmanız yeterlidir arkadaşlar. Gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki dostlar, eğer ki FED faiz kararından önce kaldıraçlı piyasalarda işlem yapıyorsanız işlem açmamanızı tavsiye ederim. Eğer ki açık işlemleriniz varsa da gözden geçirmenizi tavsiye ederim. FED toplantısından önce karar açıklanırken karardan sonra gelecek açıklamalarda vesaire uzak duralım arkadaşlar. Niye? Çünkü bu toplantıda oynaklık had safhaya ulaşacak. Evet, diğer FED toplantılarında da oynaklık had safhada oluyordu. Ama bu toplantıya ayrıca dikkat diyorum arkadaşlar. Bir tık daha oynaklığın fazla olmasını bekliyorum ben. Çünkü son 22 yıldır FED'den böyle bir faiz artışı beklenmiyordu. Yani piyasaların beklentisi 50 bas puan. Hatta 2,5 hafta önce Powell çıktı, ben 50 bas puan bir faiz artışı yapacağım dedi. İnanılmaz. Yani FED toplantısı öncesi tarihte bunun örnekleri çok azdır. Bir FED başkanı çıkıyor, diyor ki ben 50 bas puanlık faiz artışına gideceğim diyor. Yetinmiyorlar. Arkasından FOMC üyeleri işte 75 bas puan gibi bir artış da olabilir diyorlar. O yüzden bu toplantıya ekstra dikkat diyoruz. Oynaklık has safhaya ulaşacak. Peki ne bekliyoruz? Şimdi dünyadan gelen haber akışları var ama en önemli gündemimiz FED arkadaşlar. Fed'in tabii ki açıklayacağı faiz kararı çok önemli olacak. Yani benim beklentim 50 bas puanlık bir faiz artışı olması. Haziran-Temmuz aylarında bu artış oranı artabilir ama şu anlık 50 bas puanlık bir artış bekliyorum. Hani piyasa beklentisinde 75 bas puan gibi artış oranları olabilir deniliyor. Bazı ekonomistler 75 bas puan bekliyor olabilir. Hatta daha fazla bekleyenler var. Ama ben 50 bas puan bekliyorum. Niye? Çünkü zaten piyasaya bu faiz artışını fiyatladılar. Piyasalardaki düzeni bozdular. İstedikleri zaten buydu. Yani FED toplantısı öncesi oynaklığın artması, bir bilinmezlik yaratmak istiyorlardı. Özellikle Amerika'daki enflasyon son dönemlerde hem ülke içinde hem ülke dışarısında çok fazla eleştiriye sebep oluyordu arkadaşlar. Yani bilerek piyasaların ayarlarını bozdular ki bakın FED burada. FED Merkez Bankası burada, Amerikan Merkez Bankası burada. İstediği zaman piyasaları böyle hareket ettirebilir, istediği zaman piyasaların düzenini bozabilir. Artan enflasyona karşı biz buradayız mesajı veriyorlar. Başka bir deyişle. Çünkü gerçekten son zamanlarda FED çok fazla eleştirilmişti arkadaşlar. FED'den 22 yıl sonra ilk defa böyle bir 50 bas puanlık bir artış gelecek arkadaşlar. Hani minimum 50 bas puan geleceğini ben düşünüyorum. Niye? Çünkü FED çok fazla bir kapalı kutu değil. Genellikle istenileni veren bir kurum arkadaşlar. Yani 50 bas puan artıracağım diyorlarsa minimum 50 bas puan gelir. Üstü gelir mi? Hani ben geleceğini zannetmiyorum. Çünkü piyasaların çok da fazla dengesini bozmak istemeyeceklerdir. Özellikle ABD borsaları eğer çok fazla bir artış olursa çok fazla satış yer. VIX Korku Endeksi bir anda zıplar. Piyasaların ayarları bozulur. Tabi ABD'de piyasaların ayarları bozuluyorsa bu tüm dünyaya sirayet eder. Bunu çok fazla istemeyeceklerdir. Beklenileni yani 50 bas puanı verip geçeceklerdir diye düşünüyorum ben. Ha sonra gelecek işte saat 9.30'da da açıklamalar var. O açıklamalarda önemli olacak. Özellikle işte gelecek toplantılarda ne tür bir yol izlenecek vesaire, ona dair böyle sinyaller verirseler işte o açıklamalar önemli olacak. Onların ayrıntılarını zaten değerlendireceğiz. O açıklamalar dikkat diyorum arkadaşlar. Şimdi peki dünyada başka neler oluyor? Rusya'dan Japonya'ya yaptırım var. Son zamanlarda biliyorsunuz Japonya arkadaşlar Rusya'yı çok ağır bir şekilde eleştirmeye başlamıştı. Hatta Japonya'da bazı kampanyalar var Rusya karşıtı.
Buna hitaben Rusya'da Japonya'ya yaptırım düzenledi. İşte 63 üst düzey Japon yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını açıkladı. Bakın piyasaların gündeminde FED var. FED'in yanında savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı, bunun yanında artan enflasyon var ve dünyada küresel bir gıda krizi var arkadaşlar. Gıda fiyatlarında artış var. Tabi bu da enflasyonu doğuruyor. Yani tek derdimiz FED değil. FED fiyatlaması geçtikten sonra piyasaların gündemi bu sefer tekrar enflasyon, tekrar savaş vesaire oluşturacak. Bu arada Avrupa Birliği'nden de arkadaşlar Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama teklifi geldi. Bakın petrolü tekrardan yükselten sebepler. Petrol tekrardan başını kaldırdı. Bu ne demek oluyor? Petrolün yükselmesi enflasyon arkadaşlar. Peki Fed'in faiz artırma sebebi ne? Zaten ABD'deki yükselen enflasyona karşı faiz artırıyor. Peki bu faiz artışları enflasyonu durdurabilecek mi? Hayır, ama piyasalara net bir mesaj verebilmek için bunları yapıyorlar. Dolar TL'de bant hareketleri devam ediyor arkadaşlar. Peki bant aralığımız nedir? 14.86 ve 14.71 aralığında dalgalanmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Peki dolardan ne bekliyoruz? Benim dolarda çok fazla bir geri çekilme, bir düşüş beklentim yok. Dolarda önümüzdeki dönemlerde yükseliş beklentim devam ediyor. Peki FED öncesi, FED sonrası ne olur? FED'den sonra ne bekliyoruz? Şimdi alt destek hattımıza baktığımız zaman 14.71'lerden geçiyor. Bir diğer destek hattımız ise 14.66 civarlarından. Yani bu bölgeye doğru iğnelemeler olabilir. Bakın FED zamanı oynaklık had safhaya ulaşacaktır. Hatta çok da sağlıklı bir fiyatlama gerçekleştiğini ben düşünemiyorum. Çünkü her toplantıda bu şekilde oluyor. Ve birkaç gün böyle konsolide süreci oluyor. Daha sonra daha sağlıklı fiyatlamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Aşağı yukarı sert iğnelemeler çok normal olacaktır arkadaşlar. Onu bir kere belirteyim. Yani dolarda 14.71 ve 14.66 desteğimizin ben çalışacağını düşünüyorum. Tarihi bir destek hattıdır. Test edileceğinin garantisi yok. Test edilirse buralar dönüş seviyeleri olacaktır. Ve dolarda 14.86 direncimiz tekrardan karşımıza önümüzdeki dönemlerde çıkacaktır. Buna bakarak 14.66, 14.71 destekli, 14.86 direncinin tekrardan önümüzdeki dönemlerde test edilmesini bekleyebiliriz. Ve 14.86'nın geçilmesiyle Mayıs ayı içerisinde 15-20 hatanın geleceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Haftalıklardan şöyle genel görüntüye bakacak olursak genel görüntünün güçlendiğini görebiliriz. Dolar TL 14.70 üzerinde son birkaç haftadır kapanış yapıyor. Bu haftanın kapanışı da muhtemelen bu rakam üzerinde olacaktır. Her bu rakam üzerine kapanış doları yukarı yönlü itmeye devam ediyor arkadaşlar. 14.86 direnci, bakın burası taciz edildi. Bu direnç yıpratıldı ama red yedik. Red yemiş olmamız buradan bir düşüş geleceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın bu direnç burada yıpratıldı. FED toplantısı geçsin, 14.71 ve 14.66 destekte tekrardan 14.86 ataklarının geleceğini ben düşünüyorum. Evet, FED toplantısından sonra DXY zayıflayabilir, dolar endeksi. Özellikle 104 direncine takıldık bakın. Tekrar buradan 102.30'lara kadar gevşemeler söz konusu olabilir birkaç gün içerisinde. Ha bu değil ki dolar TL'de işte dolar endeksi zayıflamalı, kalıcı bir düşüş geleceğini bize göstermiyor. Küresel bir fiyatlama yaşadık. Dolar endeksinde güçlenme gördük. Ama dediğim gibi dolar TL'nin başka yükseliş için sebepleri var arkadaşlar. Yani sadece küresel olarak bakmak çok yanlış diye düşünüyorum ben. Şimdi dolar endeksinde ise 104'ten red yiyebiliriz. 104'ten yediğimiz redde 102.30'lar destek olarak çalışır. Bir alt desteğimiz ise 101.30'lardan geçiyor. Yani şu civarlardan geçiyor. Hemen şunu da sarı yapalım. Yani FED toplantısından sonra 104 üzerinde bir kapanış alamazsak öncelikle 102.30, daha sonra 101.30'lara doğru geri çekilmeler görebiliriz. Bu da altını, gümüş ve kriptoda rahatlama demek arkadaşlar. Bugün 104 seviyesi üzerinde günlük kapanış alacağız mı almayacağız mı? Bu çok önemli olacak. Bakın 104'ten çok net bir şekilde red yedik. Yani geri dönüş yedik. Buraya geçemedi. Geçemezse gevşeyecek. Nerelere kadar? 104 üzerine atamıyorsak 102.30, baktık burada tutunamıyor. O zaman 101.30'ları konuşacağız. Önümüzdeki dönemlerde, aylarda dolar endeksinin ben 104 üzerine gideceğini düşünüyorum. Ama şu anlık burası bir direnç ve geçemedik. Gevşemeler çok normal olacaktır. Ve tekrardan, en azından benim beklentim böyle, bir gevşeme bekliyorum. Bu da altına, gümüşe ve kriptolara
rahatlama getirecektir. Şimdi majör enstrümanlardan ons altına bakalım. FET öncesi nasıl seyrediyor? 1850 desteğinin çalıştığını görebiliyoruz. Ben size şunu belirteyim. Hani FED toplantısından sonra çok afaki bir durum olmazsa, işte FED faiz kararı beklenilenin üzerinde olmazsa, ki benim böyle bir beklentim yok. Ya da FED toplantısından sonra FED başkanı çıkıp önümüzdeki dönemlerde çok agresif faiz artışları yapacağız demezse, ki piyasayı bozmak istemeyecektir. O zaman ons altına 1850 desteği çalışacaktır. Şimdi bu 1850 desteğin çalışması ne anlama geliyor? Yani 1850 altına hiç mi inmeyeceğiz? Bakın, FED toplantısı sırasında, esnasında, sonrasında birkaç günlük süreçte oynaklık has safhaya ulaşacak. Ben size şunu belirteyim: 20 dolarlık, 30 dolarlık, 40 dolarlık iğnelemeler olacaktır arkadaşlar. Ha, bu değil ki 1850 altında kapanışlar gelecek. Altın iğnelemeler gelebilir. Nereye kadar? İşte 1820'ye kadar, 1830'lara kadar, ama ben haftalık kapanışı 1850 üzerine gelmesini bekliyorum. Oynakta aldanmayın. Sağlıklı fiyatlamalar olmayabilir. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durun ve tekrardan altına alımların gelmesini, haftalık bazda kapanışların gelmesini, tekrardan altında, ons altında 1930'a doğru çıkışların devamını bekliyorum. Yani altındaki düşüşler geçici olduğu düşüncesindeyim. Peki ons altına yansımaları nasıl olacak? Gram altına. Gram altında 890 desteği altında fiyatlıyoruz şu an. Bir aşağıdaki desteğimiz 875 civarları. Burada da iğnelemeler olacaktır. İğnelemeler tabii ki bugünlerde, özellikle bu kritik günlerde çok çok normal olacaktır. Gram altında da ben FED sonrası toparlanma bekliyorum. Düşüşlerin geçici olduğu düşüncesindeyim. 875 desteğine dikkat. Geri dönüşlerde 900, önümüzdeki haftalarda 940'a doğru ben çıkışların devam edeceği düşüncesindeyim. Yani 940 olmaz, 937 civarlar olur. Ama dediğim gibi önümüzdeki haftalarda 940'a doğru tekrardan böyle ufak ufak fiyatlamaların gerçekleşeceği düşüncesindeyim. Düşüşler geçici diye düşünüyorum. Hemen buradan major enstrümanlardan Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin'de FED fiyatlamasıyla beraber bundan 1,5 hafta önce, 2,5 hafta önce Powell'ın 50 bas puanlık faiz artıracağım demesiyle beraber, yani FED tarihinde herhalde bunlar bir ilk arkadaşlar. Niye? Çünkü bir FED başkanı çıkıyor faiz kararından önce, faiz gününden önce faiz kararını açıklıyor. Yani bunun örnekleri çok çok azdır. Yetmiyor, FOMC üyeleri ortalığı karıştırıyor. 75 baz puan diyorlar vesaire. Peki Bitcoin'den ne bekliyoruz? Hani bu açıklamalarla zaten testleri modu online olmuştu. İnsanları kanser etme açısından fiyatlamalar gerçekleşti. Şimdi ise oynaklık tekrar artacak. Yani faiz kararı öncesi ve sonrası. Ama ben, bakın, şu kırmızı çizgide testere modunda buraya her dokunuşunda alımlar geliyor. Altına inmiyoruz şu kırmızı çizginin, ama aşağı doğru süzülüyoruz. Dikkat edin. Şu kırmızıya her dokunuşta çok güzel böyle robot alımları, algoritmalar devreye giriyor ve tekrardan alımlar geliyor. Bu bize şunu gösteriyor: FED fiyatlaması bittiği zaman, ortam sakinleştiği zaman hani aşağı tekrardan basabilirler, iğnelemeler gelebilir. Ama şu kırmızı çizgi çalışacak. Ve tekrar dönüşlerde ben kripto paralarda yükseliş bekliyorum. Yani bu ne demek oluyor? 37.200, 37.400 desteğinin çalışacağını, dediğim gibi FED toplantısı esnasında, faiz kararı sırasında, hatta önümüzdeki 1-2 gün içerisinde 37.200 destekli ben kriptolarda çıkışın başlayacağı düşüncesindeyim. Özellikle şu fiyatlama geçsin, geçmişte hep şu sarı destek hattı çok güzel tekrardan çalışacağını düşünüyorum. Yani burada zikzaklar çizebiliriz ama önümüzdeki dönemde arkadaşlar 37.200 destekli tekrardan Bitcoin'de ben yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Kaldıraçlı piyasadan uzak durun. Spot piyasadaysanız artık telaş yapmayın. Zaten fiyatların içerisine bu Fed'in agresif söylemleri, agresif faiz artışı girdi arkadaşlar. Spot piyasada panik yapmayın ama kaldıraçlı piyasadan en azından şu birkaç günlük süreçte uzak durun. 37.200 destek tekrardan trend kırılımını takip edeceğiz. 39.800'lerden trend kırılımı geçiyor. Kırdığımız an 42-43 binler tekrardan hedef haline gelecek. Geçmişte bu tarzda bakın fiyatlamalar oldu. Özellikle şunu da göstermek istiyorum. Bakın geçmişte geçen yıl Temmuz ayında şu zamankine benzer bir çizgi üzerinde kanser modu online'dı. Ama sonunda tekrardan yukarı yönlü atakları gördük. Yani burada insanların sabrını bayağı bir zorlamışlardı. Şimdi ise tekrardan aynısı.
Göstergelere baktığımızda günlükte pozitif uyumsuzluklar artmaya başladı. Bakın fiyatlar aşağı geliyor, göstergeler yukarı gidiyor. RSI'ye dikkat. Fiyatlar burada aşağı gelirken kırmızı çizgiye dikkat. RSI ne yapıyor burada arkadaşlar? Pozitif bir şekilde yukarı yönlü devam ediyor. Yani fiyatlar yukarı, fiyatları aşağı, göstergeler yukarı. Pozitif uyumsuzluk bize fiyatların tekrardan döneceğini gösteriyor. Maddi tarafı da sıkıştı. Yani burada da bakın al vermek üzere diye düşünüyorum. Birkaç gün geçsin, tekrardan değerlendirelim. Göstergeler bize fiyatlar tekrardan yukarı dönecek diyor. Şimdilik videomda söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Genel piyasa değerlendirmesi yapmak istedim. Bakın FED öncesi majör enstrümanları değerlendirdik. Daha sonra tekrardan değerlendirmelerimiz devam edecek. Dikkat diyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.